İş dünyasından yeniden merhabalar. Covid-19'un sektörler üzerindeki etkisini konuşmaya devam ediyoruz ve bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden havacılık sektörünün özelinde havalimanı işletmeciliğini konuşacağız. Sadece iki pistiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul'un en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu bizlerle birlikte. Kadri Bey, öncelikle hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bu süreçte siz de beklemedeydiniz ve artık Türk Hava Yolları'nın da açıklaması oldu. 4 Haziran itibariyle 3 hat uçuşlarını başlatıyorlar. Ne dersiniz? Siz hem iç hat hem takibinde dış hat uçuşları da Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek. Bu sürece nasıl hazırlandınız Sayın Samsunlu? Öncelikle merhaba. Evet, Türk Hava Yolları dün Yönetim Kurulu Başkanı İlker Bey açıkladı. Ayın 4'ünde iç hatları başlıyorlar. Ayın 10'u gibi de dış hatları başlayacaklar. Biz tabii bu sürece nasıl hazırlandık sorusunun cevabı Mart'tan sonra çok hızlı bir şekilde tabii operasyonlarımızı küçülttük. Havacılığın içinde var bu. Operasyonları talebe göre anında ufaltmanız lazım. Çünkü ciddi maliyetlerle karşı karşıyayız burada. Enerji olarak, bakım onarım olarak ve personel olarak. Bunlara anında müdahale ettik. Ve çok hızlı bir şekilde küçülttük operasyonlarımızı. Şu an toplam alanımızın %20'sini falan ancak kullanıyoruz. Gerisi tamamen kapalı. Tabii bu korona bir sağlık krizi. Yani dünyada geçmişte SARS olsun, domuz gribi olsun belli ölçüde yaşadık. Ama bu bütün dünyayı etkiledi ve hala da etkilemeye devam ediyor. Hepimiz açıkçası ilk kez böyle bir salgınla beraber yaşamayı öğreniyoruz. Bu dönemde tabii havalimanı olarak da yeni dönemdeki ihtiyaçlara, yolcuların ihtiyacı olan güveni sağlamak için bazı aksiyonları planladık. Bunları hayata geçirmek için de son bir aydır oldukça hızlı bir çalışma içindeyiz. 4'ünden sonra iç hatların başlaması tabii az sayıda bir uçuşla başlayacak ama başlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir moraldir sektör için. Yani bizim buradaki hacimlerimizle çok karşılaştırabilir büyüklükler değil bu başlangıç rakamları. Ama iyi bir daha sonra hızlanacağını ve yavaş yavaş da normalleşmenin sonuçlarını önümüzdeki dönemlerde alacağımızı bekliyoruz. Dış hatlarda durum tabii biraz daha farklı. İç hatları biz kendimiz organize edebiliyoruz. Kendi ülkemizde çünkü yapacağız bu uçuşları. Dış hatlarda ise daha çok dışarıdaki ülkelerin buradan gelen uçaklara, buradan gidecek yolculara nasıl giriş hakkı vereceği konusu öne çıkacak. Bu konuda devletimiz çok üst düzeyde ilişki görüşmeleri devam ettiriyor. Orada kazanacak başarı tabii Türkiye'nin açılmasına da katkı verecektir diye düşünüyorum. Ama çok net bir şekilde bir gerçek var. Şu an dünyada normalleşme sürecine en hızlı şekilde girmeyi hedefleyen ülkelerden biri Türkiye. Evet. Sayın Samsun, dünya havacılık sektöründe de ilk defa bu kadar küresel etkileyen bir pandemi nedeniyle IATA'nın açıkladığı verilerde yaklaşık dünya havacılık sektörünü 100 milyar doların üzerinde zarar ettireceğini söylemişti. Öncelikle Türkiye cephesinden bakalım. Türk havacılık sektörüne bunun maliyeti ne olacaktır bu pandeminin? Daha her ne kadar ne kadar süreceği, etkisinin tamamen kaybolacak mı? Yoksa ilerleyen dönemlerde ikinci, üçüncü dalga tabii ki bir belirsizlik. Yani tıp insanları değiliz, bilemiyoruz. Ancak sizin öngörünüz nedir? Genel itibariyle Türk havacılık sektörüne bu pandeminin maliyeti ne oldu? Şimdi tabii bu soruya da kolayca bir cevabı yok. Hazır bir cevabı da yok. Tabii bu salgın döneminde artık uzun vadeli planlar, yani belki birkaç aylık planlar yapmak bile oldukça zor oluyor. Çünkü her gün bir gelişmeyi yaşıyoruz sektörde, ülkemizde, dünyada. Bunları da kendi planlarınızın, kendi kararlarınızın içine yedirmeniz gerekiyor. Şu an itibariyle yani söyleyebileceğim, Türkiye, daha doğrusu Avrupa bu krize Mart'ın ortasından sonra iyice yakalandı ve zaten biliyorsunuz 27 Mart'ta da bütün uçuşlara kapattı Türkiye kendini. Tabii Türkiye'nin dışında da 100'den fazla ülkede şu an dış uçuşlara karşı kapanmış durumda. Türkiye etkisi ne olur derseniz, şu an itibariyle 2 ay kaybetmiş durumdayız. 2 aydır neredeyse sıfır bir hacim var. Gerek bizim için gerek hava yolları için.
Yaz döneminde belli bir ölçüde toparlanma olacağı ortada. Yani bu sabah bir turizm sektöründe yapılmış bir anketi okudum. Yani Türk insanının %60'ının tatil yapmaya niyetli olduğunu söylüyor. Bu çok çok olumlu bir gösterge. Dünyada da benzer anketler, benzer sonuçları görüyoruz. Mesela geçen hafta Fransa ve Almanya tren sistemiyle rezervasyon almaya başladı. Talep çok güçlü geldi. Avrupa topluluğu kendi özellikle Schengen içinde nasıl bir hareket, nasıl bir açılma ve normalleşme yapacağını konuşuyor. İnşallah çok kısa sürede karar verecekler. O bizi de tabii çok etkiliyor. Çünkü Avrupa bizim çok önemli bir turizm ortağımız. Havacılıkta da hacimimizin neredeyse %50'sinden biraz fazlası Avrupa'dan geliyor. Kuzey Yarımküre'de koronanın etkilerini büyük ihtimalle Haziran sonuna kadar oldukça geçmiş olduğunu göreceğiz. Bu da yaz için belli ölçüde umutlanmayı sağlıyor. Ama ne olursa olsun yaz tabii yavaş geçeceğini söyleyebilirim. Yani belki geçen seneki hacimlerin %25, %30'unu ancak görebileceğiz. Daha sonraki dönemlerde dediğiniz gibi dalgalar gelebilir ama ben bu dalgalardan artık çok korkmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk salgına biraz dünyada bizim gibi bizden ayrı, bizden farklı olarak hazırlıksız yakalandı. Türkiye oldukça iyi hazırlanmıştı böyle bir salgına ve zaten sonuçlarını bugün çok mutlu bir şekilde görüyoruz ülkemizde. Bundan sonra herhangi bir dalga geldiği zaman gerek sağlık personeli, gerekli olan ekipmanlar, koruyucu malzemeler, backup hastaneleri veya kurumlar arasındaki işbirliği açısından dünya çok daha tecrübelenmiş durumda. Ondan dolayı bu tür dalgaları daha rahat yönetebileceğimizi öngörüyorum ve yani bir Mart, Nisan gibi bir dönemin kolay kolay olacağını beklemiyorum. Yani çok anormal bir şekilde koronanın kötü anlamda mutasyona uğramasını gerekir böyle bir şeyin olması için ama işte aşı olsun, ilaç olsun veya koronanın SARS gibi gücünü kaybetmesi gibi olasılıkları düşünce de yani özellikle Eylül'den sonra bir toparlamanın daha da hızlanmasını ve 2020 yılında 2019'da karşılaştırırsak %50 civarında artı eksi 5 oynar. Yani 45-55 aralığında bir küçülmeyle kapatırız diye öngörüyorum. 2021 yılı ile ilgili olarak da söylemek isteyeceğim. Ben olumluyum. Yani bu krizden, bu sağlık krizini dünya aşacak. Yani parasal destekler ortada. Yani bütün dünya merkez bankaları sistemlere para pompalıyor. Neden? İşte resesyona girmesin, sistemler çalışmaya devam etsin yönünde. İnsanlar da seyahate çok alıştı. Bunu da uzun süre bekletemez. Bir pent-up demand, yani bekleyen bir talep var. Yani 2 aydır evdeyiz, evlere kapatıldı dünya. Büyük ihtimalle resesyonun ana sebebi bu olacak ama eğer belli bir şekilde yaşayacağız, küçülmeyi yaşayacağız 2020'de ama yani kapanma, zincirlerin kırılması dünyada çok ciddi ekonomik boyutlar oluyor. 2020'deki bu korku faktörünün yani koronanın çözümünün bulunması veya etkisinin azalması sonucunda özellikle turizm sektörünün, havacılığın ve yan desteklediği sektörün çok hızlı bir kalkışa geçeceğini öngörüyorum. 2021 sonunda inşallah 2019 seviyelerini yakalamış oluruz. 2021'de normalleşmeye geçeriz diyorsunuz. Üçüncü pisti de soracağım ama minik bir aramız var. Kısa aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyor olacağız Sayın Samsunlu. İş Dünyası'ndan yeniden merhabalar. Havalimanı işletmeciliği sektörünü İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Samsunlu, özellikle 3. pist yapımı da devam etmekteydi bu dönemde. Ne zaman açılacak? Burada süreç nedir? Bir de açıldığında ne kadarlık bir kapasite artışı olacak 3. pistle beraber? Şimdi biz 3. pisti bitirdik. 18 Haziran'da operasyonu alıyoruz. Bu pist biliyorsunuz terminalin doğu tarafında yapılıyor ve bu pisti tamamladıktan sonra zaten açılışa göre indirdiğimiz taksi süreleri oldukça inmeye devam edecek. İç hatlarda
ve özellikle iç hatlarda ciddi bir taksi sürelerinde kısalma yaşanacak. Çünkü ağırlıklı olarak bu yeni pist tamamlanacak. Biz bu pisti Mart ayında zaten önemli bir kısmını tamamlamıştık. Kriz geldikten sonra da ortaklarımızın hiçbir şüphesiz bir talimatıyla inşaatına devam ettik ve bugün bitirdik. Şu an itibariyle havalimanının saatlik kapasitesi 120-130 aralığına gelmiştir. Bu da en yüksek saatte 80 hareket olan bir yazı düşünürsek en yüksek saatte neredeyse %50'den fazla bir ek kapasite ekleyeceğiz hava tarafına. Bu da tabii İstanbul'un önümüzdeki dönemdeki büyüme ihtiyacını çok ciddi anlamda karşılayacaktır diye düşünüyoruz. Kadri Bey, peki ne kadarlık iç hatlarda özellikle taksilenme süresinde bir azalış sağlayacak 3. pist? Ortalama. Şöyle şu an iç hatlar gelişte yaklaşık olarak 20-25 dakika, gidişte de 30-35 dakika arasında bir taksi süresi yapıyor. Bu tabii çok yüksek geliyor. Yolcularımız da bu konuda biraz şikayetçiler. Belli ölçüde de haklılar. Bu 3. pistin bitmesiyle beraber bu sürelerin direkt yarıya ineceğini düşünebiliriz. En azından yarıya ineceğini düşünebiliriz. Peki Kadri Bey, yolcu sayısında da hedeflerin bu yıl altında kalınacak. Yolcu garantisi konusunda bir gelişme yaşandı mı acaba? Şimdi yolcu garantisi konusunda bir gelişme yaşanmadı. Biliyorsunuz geçen sene bize verilen garantinin üstünde bir hacim gerçekleştirdik. Onun için devletimize 22 milyon euro ek bir imtiyaz bedeli ödedik. Bu havalimanının neden doğru bir yatırım olduğunun bir göstergesi. Yani normal şartlarda bu sene de iyi başladı. Yani Ocak, Şubat fena geçmedi. Yani yazdan çok umutluyduk. Bir sürü Çin, Japon, Endonezya, Rusya'dan yeni hava yolları havalimanımıza gelecekti. Türk Hava Yolları'nın ciddi bir büyüme planı vardı. Bunlar tabii bu olağanüstü krizle beraber belli ölçüde rafa kalkmış durumda. Bizim yolcu garantisi konusu tabii yani 2 ay sıfır çektiğiniz bir ortamda önünüzdeki dönemde de yavaş bir toparlanmayla belki sene sonunda geçen seneki hacimlerin %50'sine varacağınızı düşünürseniz gerçekten ciddi anlamda bir fark olacaktır. Ama şunu unutmamak lazım. Yani havacılığın durduğu bir dönemdeyiz. Yani burada ciddi anlamda sektörel bir kriz var. Dünyada bir kriz var. Bunun toptan çıkışını biz imtiyaz sahipleri olarak devletimizle oturup konuşuruz. Ne uygunsa o gün bir karar verilir. Peki Kadri Bey, özellikle belki bu yılın geri kalanında veya 2021 itibariyle yurt dışında ilginiz, havalimanı işletmeciliği konusunda ilginizin olduğu, radarınızda olan bölge, ülkeler var mı? Şimdi bu konudaki iştahınız nasıl? Yani İGA'nın böyle bir iştahı olamaz. İGA çünkü zaten sadece İstanbul Havalimanı yönetmekle görevli bir şirket. Yeni bir yatırım yapamaz. Ama tabii bizim ortaklarımız, 4 tane büyük ortağımız var İGA'nın. Bunların hepsi 40 yıldan fazla Türkiye'de ve dünyada iş yapmış çok büyük şirketler. Yani inşaatını zaten biliyorlardı. Şimdi artık operasyonu da çok ciddi anlamda biliyorlar. Bir senedir bu havalimanının düzgün işletilmesinde onların da çok büyük katkısı var. Her grubun kendine göre hedefleri olabilir. Ben bunlardan haberdar değilim. Yani onlara da tabii bir sürü teklif geliyordur. Şurada havalimanı yapılıyor, burada şu havalimanı satılık diye. Kendileri büyüme stratejileri uygun olarak bunları değerlendirebilirler. Ama biz İGA olarak şu an itibariyle yeni bir yatırım yapma gibi bir rolümüz zaten olamaz. Ama tabii havacılık güzel bir sektör. Yani bu son krizi bir yana koyarsanız hiçbir krizden ciddi anlamda etkilenmeden büyümesi devam eden önü açık bir sektör. Yani 20 yıllık büyüme rakamlarına bakarsanız yıllık 5-6 büyümeyi hedefleniyordu dünyada. Bizim bölgemiz burada çok daha öne çıkacak bir noktada. Ondan dolayı fırsatlar gelecektir. Yani İstanbul Havalimanı da zaten şu an dünyadaki bizim ortaklarımızın gerçekleştirdiği en büyük projedir. Bunun bir benzerini daha bulmak da kolay değildir. Ondan dolayı
Güzel bir sektör. Bugünlerde geçecektir. Onun önümüzdeki dönemlerde de fırsatlar herkes açısından değerlendirilir. Peki Kadri Bey, Haziran itibariyle uçuşların başlamasıyla gerek terminalde gerek operasyonel kısımda sizin çalışanlarınız arasında sosyal mesafe nasıl korunacak? Belli bir şartlar, kurallar getirildi mi? Şimdi e, demin dediğim gibi burada bu bir sağlık krizi. Bir hep çok yaşadığımız finansal kriz değil. Bu sağlık krizinde yapmamız gereken yolculara, havalimanında çalışan insanlara veya havalimanını kullanan paydaşlara belli bir güveni sağlamamız lazım. Bu güvende nedir? Kendilerini emniyette hissetmeleri. Emniyette hissetmek için bugün 3-4 tane kural artık oturdu. Bir, maske takacaksınız. Zaten takmazsanız içeriye giremezsiniz. İki, e, mesafenizi koruyacaksınız. Demin sizin sorduğunuz konu bu. Mesafenizi korumakta, yani bilinçli bir şekilde yanınızdaki tanımadığınız insanlardan 1 metre, 1,5 metre, en az 1,5 metre bir mesafede durmanız gerekiyor. Biz havalimanında bunu sağlayacak her türlü yönlendirmeyi yapmış durumdayız. Üçüncüsü de hijyen. Yani biz zaten havalimanının her tarafını temiz tutmak gibi bir yükümlülüğümüz vardı. Şimdi bunun yanına hijyeni de hem tıbbi olarak da temizliği sağlayacak şekilde ultraviyole teknolojisini kullanıyoruz. Robotlarla temizleme sistemlerini inceliyoruz. Geçen haftalarda anlattım. Girişte termal kamera var, işte alkollü paspas var. İçeriye girdikten sonra işte check-in yaparken bir dolu bir boş sıralama yapılacak. Check-in kontuarında da bir dolu bir boş plexiglass'ın arkasında arkadaşlarımız görevlerini yerine getirecekler. Yani bunun gibi bir sürü önlemi hayata geçirmiş durumdayız. Bunları niye yapıyoruz? Bu havalimanına gelen insanlar kendilerini daha emniyette hissetsinler, korkmasınlar. %100 taze hava veriyoruz biz havalimanına. Bu korona için en önemli önlemlerden biri. Ondan dolayı korkmamak lazım. Havalimanları da, uçaklar da çok emniyetli yerlerdir. Yani uçaklardan kimsenin mikrop kaptığı gibi bir gerçek yoktur. Buna da hiç kimse inanmasın. Böyle bir şey olsa dünyada her gün, her sene milyonlarca kişi uçaklarda uçuyor. Bir sürü kişinin sadece uçaktan kaynaklı hastalanması gerekiyordu. Bunu hiçbir zaman görmedik. Burada da görmeyeceğiz. Bunları görmeyeceğiz. Ondan dolayı çok hazırız. Biz de hazırız. Hava yolları da hazır. Hazırız diyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Gerek havacılık sektörünü gerekse havalimanı işletmeciliğinde normalleşme döneminde nasıl hazırlandığınızı bu süreci detaylı bir şekilde bizlerle paylaştığınız için İstanbul Havalimanı İGA CEO'su Kadri Samsunlu'yu da uğurlayarak böylelikle iş dünyasını bugünü burada noktalarken yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.